Arkadaşlar selamlar. Bugün bir bilgisayar önerisi yapmaya çalışacağım kendimce. Bilgisayar konusunda biraz ilgim var ve yeterli bilgi sahip diyebilirim kendim için. Ee, Bu yüzden hani ufak tefek de olsa bir çizim bilgisayar önerisinde bulunmak istiyorum. Şimdi kendi bilgisayarımı göstereceğim, kullandığım bilgisayarı. Hani ben bu bilgisayardan bu işleri yapabiliyorum. Hani siz böyle düşünün. AMD Ryzen 5 5500 işlemci, 16 GB RAM. Ekran kartı olarak da GTX 750 Ti var. 2 GB'lık versiyon. Bakın arkadaşlar, çok yüksek, çok güçlü bir bilgisayar değil ama benim hani şu an için işimi görüyor bu bilgisayar. Ve ekstra olarak SSD mevcut bilgisayarımda. SSD'imde M.2 SSD bile değil, yanlış hatırlamıyorsam normal SSD'ydi. Ama şimdi size temel olarak birkaç öneride bulunmak istiyorum. Hani SolidWorks 2023 kullanacaklar için bilgisayar önerisi olarak düşünebilirsiniz. Öncelikle bu işi nerede kullanacağınız çok önemli. Yani siz bu başlangıç aşaması öğrenmek için mi kullanmak istiyorsunuz SolidWorks'ü, yoksa ileri düzeyde karmaşık çizimler mi yapacaksınız? Ya da işte orta düzeyde, ne bileyim, belki 100-200 montajlı parçaları mı açacaksınız? 100-200 parçalı montajlarla mı kullanacaksınız? Bunlar önemli. Başlangıç aşamasındaysanız eğer çok fazla bir önem arz etmiyor. Yani orta düzeyde bir bilgisayar işinizi görecektir. Ama size tavsiyem AMD'den yana Intel olması. Çünkü Intel SolidWorks'te çok daha iyi çalışıyor arkadaşlar. Yani SolidWorks'te, Photoshop'la render aldığınız programlarda, sürekli bilgisayarın işlemciyi ve ekran kartını yorduğu programlarda daha çok SolidWorks Intel'le iyi gidiyor diyebilirim ve Nvidia ekran kartlarıyla aynı şekilde Intel ve Nvidia önerim olacaktır sizlere. Temel olarak, hele ki şirketteyseniz ve çizim yapacaksanız, yüksek parçalı çizimlerse. Bunun dışında SSD çok önemli arkadaşlar. Mümkünse M.2 destekli bir anakart ve yüksek bir işlemci almanız çok önemli arkadaşlar. Yanlış söyledim. M.2 destekli anakart ve yüksek RAM kapasitesi çok önemli arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim. Hemen açalım Chrome'u. Şuraya bir Monster mesela notebook önerisinde bulunalım. Daha net anlatabilirim. Monster'ın sitesine girdik arkadaşlar. Tüm laptoplar diyorum. Şimdi şuradan sıralama diyelim. Düşükten yükseğe diye bir sıralayayım. Hani size bir temel olarak bahsedeyim. Bakın arkadaşlar, başlangıç aşaması, orta aşama için mesela bu bilgisayar işinizi görecektir. i5 12. 1235 U ama 12. nesil gibi geçiyor yanlış bilmiyorsam bunlar. 14 inç zaten iş bilgisayar olarak geçiyormuş. Iris Xe var. Yani bu bilgisayar 16 GB RAM var. 512 M.2 SSD'si var. Gayet tabii işinizi görecektir. Yani bu iş yerlerinde de hani orta seviyeye kadar işinizi görür bu bilgisayarlar. Ama hani biraz daha şöyle aşağı doğru inelim ve şeye doğru geçelim. Oyun bilgisayarlarına doğru geçelim. Bakın arkadaşlar, GTX 1650 bilgisayar yine orta seviyede işlerinizi görecektir. Hani şöyle bir 100, 200, 300, 400 parçaya kadar montajlarda işinizi görecektir. Bakın burada 32 GB RAM var. Eğer çizim yapacaksanız bu biraz daha önemli. RAM sayısı ve RAM'in kapasitesi çok önemli arkadaşlar. Mümkünse yüksek RAM'le almaya çalışın. Şimdi devam ediyorum. Yani buralardan mesela hangisi diye bir şey yok, çünkü kişisel, herkesin kullanımına göre değişir arkadaşlar. Hani örnek veriyorum, 1000 parçalı bir montaj ve laptoptan yapacaksanız ben size söyleyeyim, biraz daha aşağılara inmeniz gerekiyor. Yani hatta Avra değil de Tulpar serilerine geçebilirsiniz. Monster'dan bahsediyorum. Hatta bakın, Market Workstation diye bir bilgisayarlar var, Workstation. Bakın i9 11980 HK var ve RTX A3000 var. Yani Quadro serisinden oluyor yine, yanlış bilmiyorsam. 17 inç ekran, 32 GB RAM. Mümkünse bunu 64 GB'a da çıkartabilirsiniz. RAM bayağı bir etkiliyor SolidWorks'ü. Ee, Ve hani bu olmazsa, dediğim gibi, Tulpar serilerinden bakabilirsiniz. RTX 3070 Ti 8 GB ekran kartı var. Yine çok iyi. Ee, 16 GB RAM düşük gelecektir. RAM'i en az 32 GB'a çıkarmanızı tavsiye ederim. Yüksek kapasitede bir bilgisayar istiyorsanız, Monster olsun istiyorsanız bunları alabilirsiniz. Apple konusunda, Mac konusunda hiçbir şey söyleyemeyeceğim maalesef. Çünkü çok bilgisizim. Mesela şu bilgisayar 160.000 TL diyor. RTX 3080 var. Değer mi? Ben o zaman bunu kesinlikle almam.
Zaten stokta da yok da şu an. Yani bunu alacağıma 3070 Ti'liyi alırım. Yani çok uçuk bir performans farkı almazsınız arada. Ha, işlemci de biraz tabi oynuyor. i9 11900K. Buradaysa i7 vardı sanırım. i7 12700H. Yani hani ben değer mi? Arada bir 100 bin liradan fazla fiyat farkı var. Ben olsam tabii kesinlikle yukarıdakini tercih ederim. Ama RAM olarak da dediğim gibi alt taraftakinde ne kadarmış RAM'imiz? Bakın 128 GB RAM var arkadaşlar. Yani çok 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 yüksek tabi. Hani buna 2x32 yapıp 64 yapsanız ya bu bilgisayardaki performansınız 1000 ise bunda da 750-800 gibi bir performans alacağınızı düşünüyorum. O şekilde yaparsanız mesela eğer 4 tane RAM desteği varsa 4x32 bile yapabilirsiniz. 2 tanesi de 2x32 yapabilirsiniz. Yani şu bilgisayar Tulpar'ınki 47-48 bin liralık 50 bin liralık bir bantta ama fazlasıyla işinizi görecektir, öyle düşünüyorum. Bakın şimdi şuraya bakalım. RTX 3060 var bunda ekran kartı. Hani biraz daha düşük kalacaktır ama yine de fazlasıyla işinizi görür. Hani ben bir bilgisayar alayım 4-5 sene benim işimi her türlü görsün diye düşünüyorsanız eğer bence bu bilgisayarı da tercih edebilirsiniz. Tulpar serisi zaten biraz daha üst serisi Monster'ın. Hani şöyle orta derecede bütçem var diyorsanız da şu an için alacağınız bilgisayar en azından RTX 3050 olsun arkadaşlar. Yani şöyle yukarıya doğru çıkıyorum. Hani naçizane tavsiyem sadece. GTX 1650 biraz eskidi ve hani RTX teknolojisinde kullanamıyor. O yüzden GTX 1650 alacağınıza biraz daha bakın ne kadarmış mesela en uygun 1650 18.400 lira. En ucuz 3050'ye bakıyorum 19.600, yani 1200-1300 liralık bir fark var arada. Kesinlikle bunu almanızı tavsiye ederim. Yani RAM mesela sonradan eklenebiliyor. O 16 GB RAM ise bu 8 ise sıkıntı yok. Yani RAM ekleyebilirsiniz. SSD ekleyebilirsiniz. Bunlar basit şeyler ama ekran kartını bir daha değiştirme imkanınız olmaz arkadaşlar. İşlemciyi de aynı şekilde. Yani imkanınız varsa biraz daha tabii değişiyor işler. İmkan meselesi ama 1200-1300 lira bir şekilde tolere edilebilir diye bunu öneriyorum yani. Şimdi masaüstü olarak biraz bakalım arkadaşlar. Aslında direkt şöyle bir masaüstü toplama sihirbazından bakabiliriz mesela. İşlemci mesela. İşlemciye gelelim. Önce kurulum montaj seçmemiz gerekiyormuş. Seçelim birini, problem değil. Şimdi burada marka olarak filtreleyebiliyor muyuz? Evet, filtreleyebiliyoruz. Intel olarak filtreleyelim. AMD'yi hiç katmayacağım işin içine. Yani Intel'de performans çok fark ediyor arkadaşlar. i5 bakın bunlar çok yüksek. Şöyle fiyat olarak da en düşük fiyat olarak giderim. Hani ben fiyat performans olarak değineceğim biraz daha. Tabi eğer şirketi alacaksanız büyük bir şirketse ve hani çok kullanacaksanız i9, 13, 14. nesil alın. Hiç problem değil. Ona göre çok güçlü bir anakart alın. Ama bence ortalama olarak böyle i5, 12. nesil falan işimizi görür. Ha, hadi biraz daha şey yapalım. i7, 11, 12. nesile gelelim. Bakın arkadaşlar. Şunu almaktansa i7'nin 13. neslini almak daha güzel olabilir. Bakın i9 12900 var. Bunu da tercih edebilirsiniz. i7 13700F var. Bu da olabilir. KF ekstra hızlı versiyondur. Yani K overclock oluyor Intel serisinde yanlış bilmiyorsam. Ve görüntü de alabiliyorsunuz. Hani KF'de görüntü alamayabilirsiniz ama mesela 13700K'da ekran kartı olmadan da çalıştırabiliyorsunuz. Şunu tercih edebiliriz. Hatta şu arada 1000 lira gibi bir fark var. 13.700K ile oluşturalım. İyi bir bilgisayar yapıyorum şu an ama onu da söyleyeyim. 1000-2000 parçalı montajları rahatlıkla kaldırabileceğiniz parçalar. Bir bilgisayar. Şuna da yine şöyle en düşük fiyattan gidelim arkadaşlar. H610 falan çok basit kalır. En azından bir Z serisinin uygun yollu serisine geçebiliriz. Neden böyle bir şey diyorum? Bakın 3200 MHz'e kadar destekliyor RAM. Biraz daha yükseltebiliriz biz bunu. Bakın B660M varmış. Bu olabilir mesela. Biraz daha güzel bir anakart. M2 desteği kaç tane bakalım? Bir tane mi acaba? Şöyle bir hemen kontrol edelim. Şu sanırım bizimki. Bakın
Bir burada var arkadaşlar, bir burada. İki tane de M2 yuvası var. Ama 2 RAM yuvası var arkadaşlar. Bunu en az 4 RAM yuvası olan bir taneyle değiştireceğim. O da muhtemelen Z serisine geleceğiz yine. Hepsinde bunlarda 2 tane var arkadaşlar. Pek içime sinmedi. 2 tane yetersiz. En az 4 tane RAM olması gerekiyor. Evet, burada var bakın. B760M'miş bu da. Bunu tercih edebiliriz arkadaşlar. Neydi seçtiğimiz? GB B760M. GB B760M yazdık. Yanlışlıkla bir şeylere bastık ama. Bakın 4 tane SSD yuvası var. Pardon, 4 tane RAM yuvası var. Bir SSD yuvası burada. Bir de burada 2 tane var muhtemelen yine. Ama kontrol edeceğim. Bir tane varsa bunu da tercih etmeyebiliriz. Muhtemelen bu da evet M2 SSD yuvası da arkadaşlar. Emin olamadım. Gigabyte'in kendi sitesinden baksak. Evet arkadaşlar, muhtemelen M2 SSD yuvası ama emin olmadığını şey yapmak istemiyorum. Bunu tercih edebiliriz arkadaşlar. Bir tane varsa da yeterli olur. Sıkıntı yok. Bunu tercih edebiliriz. Anakarta böyle seçtik. Şimdi bakın seçtiğimiz anakart arkadaşlar kaç MHz'e kadar destekliyor RAM'imizi? 5333 MHz'e kadar destekliyor RAM. Bizim alacağımız RAM'ler şöyle bir, burada sadece marka sıralayabiliyoruz. Fiyat, en yüksek fiyata göre sıralayalım bir. 2x32, bakın 4000 MHz'e kadar destek veriyor. Bundan tercih edebiliriz arkadaşlar. 2x16, ikinci sayfaya bir gelelim. 32 GB tek slot var mı başka? Arkadaşlar şundan 2 tane alacağım. Bunu ekleyeceğim 2 tane olarak. Toplamda 64 GB RAM olacak. Bu üst düzey bir bilgisayar tabi. Şimdi orta düzeyinde yapabiliriz bunun biraz sonra. RTX şöyle bir marka olarak da burada marka olarak yapabiliyoruz. AMD Intel diye yapamıyoruz. Yani arkadaşlar eğer çok üst düzey bir şey istiyorsak RTX 4090 tabii ki de çok iyi bir ekran kartı. Ama hani biraz daha düşük bütçeyi arıyorsak mesela ona göre birkaç sayfa ilerleyebiliriz. Şöyle bakıyorum, 4070 Ti'ler var mesela 25.000 liralara. ...3060 Ti biraz güçsüz olur bu bilgisayar yani. Şöyle 4070 Ti falan iyi gibi biraz daha. RTX 3070 de tercih edebiliriz arkadaşlar. Fiyat performans olarak biraz daha iyi olabilir. Ama almışken 4070 alsak daha iyi olur muhtemelen. Buna da 4070'i tercih edelim. Sonuçta bunu bir şirket için tasarlıyoruz. Kasa hani artık bu biraz daha tabii hava sirkülasyonu önemli ama hani çok da uçuk bir şeylere gerek yok diye düşünüyorum kasada. Biraz daha sade olsun istiyorum arkadaşlar, şirket olarak düşündüğümüz için. Şunlar falan olabilir arkadaşlar belki. NZX'te güzel kasa. Büyük de tabi mid tower diyor. Tamam, bu güzelmiş arkadaşlar. Bunu seçelim. Biraz da sade olsun istedim sadece şirket olduğu için. İşlemci soğutucuya ekstra olarak gerek var mı? Buna da güzel bir tane işlemci soğutucu takalım madem. Sıvı soğutmalı. Isınabilir çünkü. Belki stok da yeterli olabilir de.
Arkadaşlar stok dursun. Yani bu olmasa sonradan da taktırılabilir. Ee, Kasa fanları zaten muhtemelen kasanın üzerinde mevcuttur kendisinde. Yoksa da birkaç fan eklenebilir ama önemli olan SSD'yi. Ben SSD'ye geleyim. Şöyle en yüksek fiyata göre sıralıyorum. Bakın 4 TB'lık bir SSD. Tabi kullanım yerinize göre alabilirsiniz ama bence biraz fazla bu. Fiyatı da bir nebze fazla geldi bana. 15-16 bin bir SSD'ye vermenize gerek yok. Bakın 2 TB burada çok daha uygun, çok daha mantıklı olabilecek ürünler var. 7000 okuma, 6800 çok da hızlı bir SSD bakın. Ben bunu tercih edebilirim. Diğer sayfaya da bakayım, ona göre şey yapalım, tercihimizi netleştirelim. Yine aynı şekilde bakın Samsung'un 2 TB 980'i varmış. Bunu da seçebiliriz. Samsung Pro 7000'e 5100. Bakın arkadaşlar fiyat performans düştükçe gittikçe zaten daha güzel, daha uygunlarını bulmaya çalışıyoruz. Şu Samsung'unki daha çok ilgimi çekti. Samsung Magician programları da var. Ekstra destek oluyor buna. Bakın 1 TB 990 da varmış bu fiyatlara ama almışken 2 TB almak daha mantıklı olabilir. 1'e gelelim. Bunu seçiyorum arkadaşlar. SSD de çok önemli. Sabit diske kesinlikle gerek yok bence. 2 TB'lık bir SSD aldık zaten. Gerekirse bir M2 daha takılabilir ya da ekstra bir SSD daha takılabilir. Bu şekilde bir sistem işimizi görecektir arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu 57-58 binleri buldu yine. Üst düzey bir bilgisayar oldu bu. Yani bayağı bir üst düzey oldu, hatta öyle söyleyebilirim. Her türlü çizimi, yani bunda açmanız mümkün olacaktır. Render alırken de size çok kolaylıklar sağlayacaktır. Gerçekten çok güçlü, çok iyi bir bilgisayar yaptık. Şirketlerde bu tarz bir bilgisayar kullanabilirsiniz. Şirketiniz size aldırabilir mesela. Ama dediğim gibi çizdiğiniz ürüne bağlı. Şimdi bir örnek veriyorum, 50 parçadan oluşan bir montajınız varsa, örnek veriyorum işte bir trailer çizeceksiniz. Sadece 50 parçadan oluşuyorsa montajınız gerek yok. Ama örnek çok karmaşık bir CNC makinesi tasarlıyorsunuz şirketinizde ya da daha da karmaşık bir ürün olabilir. Hani yüzlerce, binlerce parçadan oluşuyor olabilir. O zaman bunlar önemli işte. Böyle bir bilgisayar sizi çok rahat çalıştıracaktır. Çok işinizi görecektir. Şimdi bir de bunu sıfırlayalım arkadaşlar. Ve hani ortalama bir kişisel gündelik bilgisayar yapalım arkadaşlar. Markadan Intel diye sıfırlayayım. Biraz daha hızlı seçelim bunu. Fiyatı da en düşük fiyat olarak seçelim. Celeron falan tabii ki çok basit kalır arkadaşlar. i3 12. nesil var ama tercih etmeyeceğim. En azından i5 tercih edelim. i5 12400F var arkadaşlar. Bunu seçtim. En düşük fiyat diyoruz yine. Bunda H610 kullanabiliriz arkadaşlar. Bunda da M2 yuvası var bir adet, yanlış bilmiyorsam. Şurada. 3200 MHz'de DDR4. Tamam. Bunu seçiyorum arkadaşlar. Şöyle en düşük fiyatlı olarak RAM'imizi bir seçelim. 8 GB 3200 CL16. Bakın bunu seçebiliriz Good RAM'in. Çok problem olmaz. Bundan 2 tane koyabiliriz mesela. 16 GB RAM'imiz olur. Yeterli olur bu bize. Ekran kartı yine en düşük fiyat olarak gelelim. 1630 falan hiç işimizi görecek kartlar değil arkadaşlar bunlar. Biraz daha geçeceğim. Ekran kartını temiz, güvenli bir yer varsa ikinci el almanız aslında daha uyguna gelebilir ama 1050 Ti'yi de geçeceğim. En azından bir 3050 falan koyalım arkadaşlar. Bu da orta seviyemiz olsun. Bakın şu ekran kartı olabilir arkadaşlar. RTX 3050 8 GB. Bence işinizi görecektir. 5900 lira. 6000 lira deseniz. Gayet makul bence yani. Hani şu an maalesef fiyatlar uçtuğu için bu şekilde normal. Hani bu ev bilgisayarı olduğu için kasaya biraz daha ışıklı bir şey de yapabiliriz arkadaşlar. Ama 2700 liralık bir kasa, yani o kasadan biraz para çalabiliriz açıkçası, öyle söyleyeyim. Yani şöyle Powerbox'un falan ışıklı bir kasası olabilir. İlla ki kendi isteğinize göre alabilirsiniz ama özellikler daha önemli bizim için. Kasayı da şöyle bir şey seçelim. 4 tane de fanı var. İşlemcisi olacak, gerek yok. Stok fan işimizi görecektir arkadaşlar. SSD'ye gelelim. En düşük fiyat diyelim.
M2 olarak da keşke filtreleri biraz daha güzel olsaydı sitenin ama değil maalesef. Bakın arkadaşlar şu SSD mesela 500 GB MLD'nin 3300 3100 gayet güzel. Bunu seçebiliriz. 500 GB işimizi de görecektir. Onun dışında başka ekleyeceğimiz bir şey var mı? Hayır. Ha, bir de monitör önerebiliriz tabi. Monitöre gelelim arkadaşlar. En düşük fiyata gelelim. Şirket için önermedim ama artık siz de karar verebilirsiniz buna. En azından bir 27 inç şirkette iyi olur. Evde 24 inç bir monitör yeterli olur arkadaşlar. Yani hersi de çok önemli değil aslında çizim yaparken. Full HD olması tabii ki de şartımız. 22 inç küçük olur. En azından bir 24 inç Full HD. Bakın 165 Hz 3000 TL'ye güzel gibi Game Booster'ın. Bu alınabilir ya da Asus TUF alınabilir. IPS de tercih edebilirsiniz. Görüntü kalitesi nedeniyle IPS ekranda tercih edebilirsiniz. IPS Pivot. Bakın 27 inçmiş. Aslında gayet iyi bir monitör. Bunu seçebiliriz monitör olarak da. Bu şekilde klavye mouse artık sizin kendi tercihiniz. Onlara o kadar da karışacak değilim. 18.650 liraya bilgisayarımızı oluşturduk arkadaşlar. Komple sıfır olarak. Gayet de kullanışlı ve iyi bir bilgisayar olacak arkadaşlar. Hani senelerce işinizi hayli görecektir. Bu şekilde toplatıp kendinize de gönderebilirsiniz. Bu parçaları örnek olarak bu parçayı tek tek Google'dan arayıp kendiniz de toplayabilirsiniz bilgisayarı. Ya da tek tek Google'dan parçaları toplayıp kutular elinize ulaşınca hepsini birden bir bilgisayarca götürüp de toplatabilirsiniz. 100-200 lira gibi bir ücreti toplayacaklardır. Bu şekilde arkadaşlar hani çok bir karmaşık durum yok. Tek tek parçalar aratıp 100'er 200'er lira daha uyguna alıp yani totalde bir buradan hani 10 kalem ürün varsa 1500-2000 lira kar etme durumunuz olabilir. Sizin bileceğiniz iş. Ama orta düzey bilgisayarımızda bu olsun. Bir tane de hani giriş düzeyi olarak bir bilgisayar oluşturalım. F5'te sayfayı yenileyim. Yine Intel'den gidelim arkadaşlar. Aslında bu sefer Intel yapmamıza gerek yok. Hani sonuçta fiyat performans yapacağımız için AMD'yi de işin içine katabiliriz. Çünkü AMD'de güzel şeyler var. Uygun fiyat performans ürünleri var bayağı bir. Bakın yani 1500 liraya Intel Gold G6405 varmış işlemci. Yani bunu alacağımıza bence şöyle Ryzen 5 5500 gayet iyi bence. Fiyat performans olarak gayet iyi. Hatta 5600 olsanız daha da iyi. Ama hani fiyat performans yapacağız. Biz 4500'e de yönelebiliriz arkadaşlar. 1900 lira. 2000 lirada i3 10105F. Bence arkadaşlar bakın arada 200 lira fark var. Ryzen 5 5500'ü seçelim burada. Anakartta da şöyle en basit anakartı seçeceğim arkadaşlar. Yine iki tane en düşük fiyatlı RAM'imden seçeceğim. İki tane bundan seçiyorum. Ekran kartı en düşük fiyat diyoruz. Bakın arkadaşlar 4000 liraya 6500 XT varmış aslında gayet de güzel işimizi görür. Yani 1630'dan çok üstündür performans olarak. Acayip fark olur arada. Şunu seçebiliriz arkadaşlar. RX 6500 XT. Kasa olarak en düşük fiyat diyeceğim yine. Yani uygun fiyatta olduğu için şunu seçeceğim arkadaşlar. Bir de az önceki bilgisayarlara power koymayı unuttum sanırım. Ama çok sıkıntı değil böyle iki bilgisayar için de söylüyorum 650 ya ilk bilgisayar için en azından bir 1000 watt alsanız daha iyi. İkinci bilgisayar için de bir 650-700 wattlık bir power ekleyebilirsiniz kendiniz. İşlemcisi olacak gerek yok, stok tab olacak, kasa fanlarına da gerek yok. Power hadi bunu da seçelim. En düşük arkadaşlar Powerboss çok yani önermiyorum pek ama en azından 350 wattın 80 plus olan bakın şu modeli olabilir. 550 watt 80 plus. Bu SSD'de de en düşük fiyat diyorum. Şunu tercih edebiliriz. 2400'ü tamam bunu alalım arkadaşlar. VD'ninki. Bu da iyi gayet. Şöyle sabit diske gerek yok. Monitör olarak da
en düşük fiyat diyelim. Hani 24 inç 75 Hz 4 ms çizim için kullanılabilecek bir bilgisayar. Bakın bu da bir 13 bin liraya falan mal oldu. Öteki de aşağı yukarı hani Power'da ekledikten sonra 20 bin liraya yakın bir fiyata mal olacaktı. Bu 13 bin lira oldu. 20 bin TL oldu. Diğeri de yani şirket bilgisayar dediğimiz o biraz daha tabii yüksek fiyata mal olacaktı. Monitör dahil bu fiyatlara. Ee, Yani şu şekilde fazlasıyla işinizi görecek bir bilgisayar arkadaşlar. Yine bunda birkaç sene kullanabilirsiniz. Yani şöyle 100 parçaya kadar falan olan montajlarda hayli işinize yetecektir. Daha fazlasına da işinize yetebilir ama bu şekildeki bir giriş seviyesine uygun bir bilgisayar arkadaşlar. Sıfır olarak topluyoruz sonuçta. E, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olur ve destek olursanız çok memnun olurum. Aklınıza takılan herhangi bir soru için iletişime geçebilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Hepinize teşekkürler şimdiden.